Onlar çoğu zaman ailelerinden koparıldı, bir kısmı daha çocuk yaşta başka bir kimliğin içine yerleştirildi. Dil değişti, inanç değişti, hayat değişti. Ve sonunda devletin en keskin askeri birliğine dönüştüler. Avrupa kaynaklarında kimi zaman korkuyla, kimi zaman hayranlıkla anıldılar. Çünkü Yeniçeri düzeni bozulmadan durur diye bilindi. Devletin emrine bağlılığın, disiplinin ve ateş gücünün adı oldular. Ama zamanla aynı düzen siyasete de ağırlık koymaya başladı. Her büyük gücün bir bedeli vardır. Bir noktada sadakat korkuya döner. Kışla siyasetin kalbine yaklaşır ve istemez yüksesi yükseldiğinde mesele artık savaş değil, devletin kendisi olur. Bugün savaşların izinde de Yeniçeri Ocağı'nı masaya yatırıyoruz. Sadakatin bedelini, gücün zehrini ve 1826'ya giden yolu konuşuyoruz. Pençik'ten devşirmeye. Osmanlı'nın ilk yıllarında savaş gücü daha çok uçlardaki akıncılar ve yerel kuvvetlerdi. Ama devlet büyüdükçe bu sistem yetmedi. Sürekli, disiplinli, daimi bir merkez ordusu gerekiyordu. Şimdi yöntem kısmına gelelim. Bu ordu için düzenli bir insan kaynağı sistemi kuruldu. Yeniçeri Ocağı'nın temeli 14. yüzyılda özellikle 1. Murat döneminde atıldı. Bu dönemi için sıra dışı bir fikirdi. Merkezin kendi askeri olacaktı. Ulu fesini doğrudan devlet hazinesinden alacaktı. Emir komuta zincirine sıkı bağlanacaktı. İnsan kaynağı meselesi de bu yüzden önem kazandı. Erken dönemde pençik gibi yöntemler kullanıldı. Zamanla daha düzenli bir sistem öne çıktı. Devşirme. Devşirme, devletin kontrolünde yürüyen bir seçme ve eğitim düzeniydi. Seçilen çocuklar önce dili ve hayatı öğrenir, sonra acemi oğlanları alınırdı. Buradan da kabiliyetine göre farklı görevlere ayrılırlardı. Ve işte kritik nokta şu. Ocak büyüdükçe sisteme dışarıdan girişler arttı. Kayıt düzeni şişti. Bozulma dediğimiz kapı biraz da burada aralanır. Acemi olanlar ve eğitim. Acemi olanlar ocağı sadece bir kışla değildi. Bir disiplin düzeniydi. Bir karakter terbiyesiydi. Burada Yeniçeri adayına sadece savaş öğretilmezdi. İtaat öğretilirdi, sabır öğretilirdi, düzen öğretilirdi. Ocak kültürü öğretilirdi. Ok, yay, kılıç, kalkan uzun süre eğitimin parçasıydı. Ateşli silahlar arttıkça ağırlık değişti ama bu bir gecede olmadı. Yeniçeri hem eski geleneği bilir hale geldi hem de yeni teknolojiye uyum sağladı. Yıllar süren eğitimden sonra kapıya çıkma ile ocak düzenine girilirdi. Ve önemli bir detay var. Yeniçeri tek tip bir piyade değildi. Kabiliyetine göre farklı görevlere ayrılanlar olurdu. Bu sistem içinde iş bölümü üreten bir mekanizmaydı. Orta düzeni ve ağ zinciri. Yeniçeri Ocağı'nın gücü sadece eğitimde değildi. İç örgütlenmede de vardı. Ocak, orta denen birliklere ayrılırdı. Her orta kendi düzeniyle yaşardı. Bu düzenin tepesinde Yeniçeri ağası vardı. O, kışlanın disiplinini yürütürdü. Devletle ocak arasındaki en kritik köprülerden biriydi. Bu yüzden Yeniçeri'yi anlamak için şunu akılda tut. Bu sadece bir askeri birlik değil, bir kurum, bir şehir içi güç odağı, bir düzen. Bektaşilik, Börk ve Gülbank. Yeniçeri Ocağı'nı diğer birliklerden ayıran şeylerden biri de manevi dünyasıydı. Ocak'la Bektaşilik arasında zamanla güçlü bir bağ kuruldu. Bu bağ yüzyıllar içinde güçlendi. Her dönemde aynı yoğunlukta olmasa da Ocak kimliğinde iz bıraktı. Yeniçeri'nin başındaki beyaz börk, Ocak kimliğinin en tanınan simgelerinden biriydi. Uzaktan bile bu birlik Yeniçeri dedirtirdi. Savaşa girmeden önce okunan gülbanklar vardı. Bu sadece bir dua değildi, bir ritimdi. Toplu bir yemin gibiydi. Bazen şöyle seslenirdi. Allah Allah, illallah. Baş yürüyen, göğüs kalkan. Bu gülbanklar içeride birliği sıkılaştırırdı. Dışarıda ise baskı kurardı. Taktikler ve silahlar. Yeniçeriler savaş meydanında ordunun merkezinde dururdu. Padişahın otağına yakın konum hem güvenlik hem moral açısından kritikti. Ateşli silahlarda erken dönemde öne çıktılar. Yeniçerinin gücü 3 şeyde toplanır. Düzen, zamanlama, hat tutma. Süvari baskısına karşı düzeni bozmadan durmak. Asıl maharet buydu. Kuşatmalarda ise rol daha da büyürdü. Gedik tutulur, siper düzeni kurulur, ilk dalga itilir. Kuşatma kahramanlık kadar disiplin ve düzen işidir. Esame meselesi.
Şimdi kritik bir yere geldik. Yeniçeri bozulması denince herkes evlilik ve esnaflıktan bahseder. Doğru. Ama bir de para ve kayıt meselesi var. Yeniçerinin maaşı vardı. Ulufe. Bu ulufe kayıt düzeniyle yürürdü. İşte o kayıt hakkına esame denirdi. Zamanla bu kayıt hakkı el değiştirmeye başlayınca kağıt üstündeki isimler çoğaldı. Sistem büyüdükçe disiplin gevşedi. Kayıtlar şişti. Gerçek asker sayısıyla kağıttaki sayı birbirinden uzaklaştı. Ve bu, ocağın savaşçı karakterini içten içe aşındıran en kritik etkenlerden biri haline geldi. Bozulma nasıl başladı? Hiçbir güç sonsuza kadar zirvede kalmaz. 1446'daki Buçuktepe vakası erken bir uyarı gibiydi. Ama asıl dönüşüm 16. yüzyılın sonlarından itibaren hızlandı. Sefer düzeni değişti. Savaş ekonomisi değişti. Şehir hayatı büyüdü. Ocak, şehirle daha fazla iç içe geçti. Evlilik, esnaflık, ticaret. Kural olarak hoş görülmeyen şeyler pratikte yaygınlaştı. Talim azaldıkça savaşçı kimlik aşındı. Ocak zamanla bir çıkar düzenine de döndü. Bu dönüşüm bir günde olmadı. Tek bir kararla da açıklanamaz. Bu 100 yıllık bir değişim hikayesidir. Ocağın sembol dili ve kazan. Yeniçeri terminolojisinde mutfak dili güçlüdür. Kazan-ı Şerif sadece yemek kazanı değildi. Birlik düzeninin sembolüydü. Komutanına çorbacı denmesi, orta nişanlarında kaşık işaretlerinin bulunması, bunlar ocak kültürünün dilidir. Bu dil şunu söyler: biz bir aradayız. Ama kazan ters çevrilirse, bu artık yemek değildir. Bu itirazdır ve çoğu zaman isyanın habercisidir. İşte bu yüzden kazan sadece bir sembol değil, isyanı başlatan düğmeydi. Yeniçeri isyanı nasıl yürürdü? Yeniçeri isyanı çoğu zaman ani öfke patlaması gibi anlatılır. Ama gerçekte bunun da bir işleyişi vardı. Bir dili vardı. Bir ritüeli vardı. Kıvılcım genelde 3 yerden çıkar: para, itibar ve düzenin bozulduğuna dair inanç. Ulufe gecikir. Cülüs bahşişi tartışma yaratır. Ya da yeni bir ıslahat gündeme gelir. Kışlada fısıltı başlar. Sonra sembol devreye girer. Kazan ortaya çıkar, ters çevrilir. Mesaj nettir: bu düzeni kabul etmiyoruz. Ardından mekan değişir. Et meydanı dolmaya başlar. Kalabalık büyür. İş kışla içinden çıkar. Şehrin sinir sistemine yayılır. Talepler yazılır. İsim isim okunur. Şu görevden alınacak, şu sürgün edilecek, şu cezalandırılacak. Devletin en kritik refleksi burada devreye girer: pazarlık. Çünkü çoğu isyanda amaç baştan tahtı devirmek değildir. Amaç merkezi iradeyi geri adım attırmaktır. Bazen bir sadrazam gider, bazen bir düzenleme iptal olur, bazen kan akar. Sonra kalabalık dağılır. Ve işte tehlike burada başlar. Bir kere kazan kalkınca sonuç alınıyorsa, bir sonraki isyan daha kolay gelir. Yeniçeri isyanlarının en sarsıcı olaylarından biri 2. Osman döneminde yaşandı. Genç Osman, ordu düzenini yenilemek isteyen bir padişahtı. Ama karşısında kök salmış bir güç vardı. Sonuç ağır oldu. 2. Osman yakalandı, Yedikule'de öldürüldü. Bu, hanedan ile ocak arasındaki ilişkinin geri dönülmez biçimde zedelendiği anlardan biridir. Nizam-ı Cedid ve siyaset. 3. Selim gibi ıslahatçı padişahların çabaları sert dirençle karşılaştı. Nizam-ı Cedid, modern bir ordu kurma girişimiydi. Ama Yeniçeri'de ayrıcalık kaybı korkusu büyüdü. Gerilim daha da sertleşti. 18. yüzyılda isyanlar artık siyasi deprem etkisi yaratıyordu. 1730'da Patrona Halil, 1807'de Kabakçı Mustafa. Yeniçeriler bu süreçlerde etkili bir güç olarak sahnedeydi ve devlet her seferinde biraz daha yoruldu. 2. Mahmut döneminde ise geri çekilecek alan kalmadı. Vakayı Hayriye, bir devrin sonu. Yıl 1826. 2. Mahmut için mesele artık netti. Ya devlet, ocağı kontrol altına alacaktı, ya ocak, devleti kontrol etmeye devam edecekti. Yeniçeriler bir kez daha kazan kaldırdığında, bu sefer kararlı bir irade buldular. Sancak-ı Şerif çıkarıldı. Kışlalar top ateşine tutuldu. Çatışmalar yaşandı. Binlerce kişi öldü, yakalandı, sürgün edildi. Bu olay tarihe Vakayı Hayriye olarak geçti.
Yeniçeri Ocağı kapatıldı. Yerine Asakiri Mansure-i Muhammediye kuruldu. Devlet yeni bir ordu sayfası açtı. Yeniçeriler muazzam bir yükselişin ve trajik bir dönüşümün hikayesidir. İstanbul'un fethinden imparatorluğun zirvesine uzanan çizgide büyük payları vardır. Ama aynı zamanda kontrolsüz gücün ve değişime direnmenin neler doğurabileceğini de gösterir. Bu videoyu beğendiysen abone ol. Çünkü sıradaki videoda Serhatlerin gölgesine gidiyoruz. Akıncılar ve Deliler. Osmanlı'nın hızını ve korkusunu taşıyan iki uç birlik. Tarihle kal. Hoşça kal.